Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Yılbaşı demek benim için umut dolu güzel dilekler, güzel süslenmiş bir yılbaşı ağacı, çok güzel sürpriz hediyeler ve muhteşem lezzetlerle dolu bir sofra demek. Bu sofraya da tabii ki güzel bir tatlı yakışır. O yüzden bugün yılbaşı ruhunu çok güzel bir şekilde yansıttığına inandığım kütük pastayı yapacağım. Türkiye'de kütük pasta olarak geçiyor ama aslında Yule log cake veya bûche de Noël olarak da bu tarifi görmüş olabilirsiniz. Sanki yapımı çok zor, profesyonel bir elden çıkması gerekiyormuş gibi gözüküyor olabilir ama inanılmaz kolay bir yapımı var. Bu pastayı yaparken en çok korkulan kısmı rulo haline getirirken keki çatlaması veya patlaması. Ama bu kekte un kullanmıyorum ve hiçbir şekilde çatlama, patlama olmuyor. Hadi çok işimiz var, size anlatacak çok şeyim var, hemen başlayalım. Tarife başlamadan önce sana güzel bir hediyem var. Yemek Sepeti Market'te kullanabileceğin ilk 1000 kişiye özel 30 liralık indirim kuponu şu anda ekranda, detayları açıklamalarda bulabilirsin. Bu kekin içerisinde un yok ama inanılmaz güzel, hafif ve köpüğümsü bir yapısı var. Öncelikle yumurta ve sarıları birbirinden ayırıyoruz. Oda sıcaklığında olması önemli. Yumurta sarısının içerisine malzemelerini koyalım. Toz şeker, çırpıyorum. Şeker eridi, yumurta sarısı böyle bembeyaz bir renk aldı. Şimdi kakao ekleyeceğim ama muhakkak elemem gerekiyor. Süzgeci alıp geliyorum. Süzgeç? Süzgeç ayol mu? Süzgeç başka ne oldu? Bu ne? Süzgeç. Elek değil mi ya? Elek yuvarlak böyle tak tak vurduğun ayol. Yapmayın. Bak bunu koyarım şimdi yorumlarda paylaşırız. Bu bir süzgeçtir arkadaşlar. Neyse. Eleğimi süzgecimi aldım. Kakaoyu koyuyorum ve eliyorum. Süz. Bir tutam tuz koyuyorum ve vanilin. Bunu karıştırırken korkmayın, oldukça koyu kıvamlı bir harç olacak. Sorun yok yani. Bizim spatulalarımız da mı azaldı? Ayol bu ne ya? Ya her şey her yerde. Oradaymış söylemiyorsunuz. Şaka mı bu? Komple hepsini buraya kaldırmışlar. Şimdi bunun kenarlarını da şöyle içe doğru alıyorum ve karıştırıyorum. Bu bir kenarda beklesin. Yumurta beyazını bir miktar toz şekerle çırpacağım. Bayağı katılaşacak, böyle köpük gibi olacak. Ondan sonra da birleştireceğiz. Kar gibi oldu. Bu riske giriyorum. Çünkü eminim ondan. Şöyle ters çevirdiğinizde eğer hiçbir şekilde düşme yoksa olmuş demektir. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz ama yumurta beyazını parti parti koyacağım içerisine. Yaklaşık bir 2-3 kere koymamız yeterli. Şimdi spatulayı bir kenara aldım. Çünkü spatula ile karıştırdığımız zaman köpükler biraz sönmeye başlıyor. O yüzden metal kaşıkla yapmaya devam edeceğim. Hiç bu kısımda acele etmeyin. Çünkü içerisinde un yok ve ihtiyacımız olan bu köpüğü söndürmemek ki güzel bir kek elde edelim. Ve aşağıdan yukarıya doğru karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi böyle balon balon köpükler içerisinde kaldı. Şimdi bunu fırın tepsisine yayacağız. Biraz daha sığ olan fırın tepsisinde yapacağım. Yalnız pişirme kağıdını sermeden önce altını birazcık yağladım ki çok kolay bir şekilde hem çıkarabileyim hem de yerinden oynamasın diye. Bu güzel harcımızı tepsiye döküyoruz. Güzelce yayıyorum. Nazikçe. Aralarda böyle yumurta beyazı köpüğü gözükebilir. Hiç sorun değil. Onlar gayet güzel bir şekilde pişecekler. Her yerin eşit kalınlıkta olmasına dikkat ediyorum. Köpüklerin gitmemesi için şöyle hafifçe sallıyorum. Tezgaha vurmuyorum hiçbir şekilde. Kalan beyazlıkları şöyle hafifçe karıştırıyorum. Fırın 170 derecede fanlı ayarda yaklaşık bir 10-12 dakika kadar pişireceğim. Evet, fırından çıkardım. Yaklaşık 12 dakika kadar pişti. Şimdi 2-3 dakika kadar soğumasını bekleyeceğiz. Çok fazla da soğutmuyorum ki rulo yaparken kırılmasın diye. Temiz bir bez aldım ve bu bezi güzelce buraya seriyorum. Üzerine de pudra şekeri serpeceğim. Böylelikle kek yapışmayacak. Kekimizi ters çevirerek bu bezin üzerine koyuyoruz. Üzerindeki pişirme kağıdını yavaşça, nazikçe üzerinden sıyıracağım. Ben bunu şöyle çeviriyorum. Kekin kısa kısmından sarmaya başlayacağız. Önce bezi şöyle bir ufak ufak katlıyorum. Ardından şöyle kekin üzerine yavaşça koyuyorum ve
Çok boşlukta bırakmıyorum. Ufak ufak sarıyorum. Bu kekin rulo şekline gelmesinde oldukça önemli bir nokta. Çünkü bunun içerisine kremayı koyduktan sonra tekrardan sarmamız gerekecek. Sararken hem kolaylık sağlayacak hem de kırılma olmasını engelleyecek bir aşama bu. Kekimiz soğurken ben de tuzlu karamelli, inanılmaz lezzetli bir iç dolgu yapacağım. Vanilya çubuğundan çok az bir parça alıyorum. Bunu kremanın içerisine koyacağım. Şöyle bu bir kenarda dursun. Toz şekeri sos tenceresine alıyorum. Üzerine de bir miktar su ekliyorum. Şekeri ıslatacak kadar. Baloncuklar çıkana kadar kaynamaya başlayacak. Kütük pasta nereden geliyor diye araştırmak istedim ve bir sürü hikaye çıktı karşıma. 12. yüzyıla dayanan bir gelenekten aslında geliyormuş. Hikayesi oldukça uzun ve birbirinden farklı rivayetler var ama ben sizin için çok güzel derledim ve videonun sonunda şu çam ağacının yanına geçip kahvemi alıp sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden videonun sonunu sakın kaçırmayın. Evet. Vanilya tohumlarını da kremaya koydum. Kremayı içerisine koyuyorum. Bu sırada dikkatli olun. Hiçbir yerinize sıçramasın. Şöyle hızlıca karıştırıyorum. Evet, karıştı. Karamel biraz böyle topaklanmaya başlarsa tekrardan ocağa alıp birazcık o karameli eritebilirsiniz. İçerisine biraz parça tuz koyacağım. Karamel hazır. Soğuması için bir kenara koydum. Kremayı çırpacağım. Ama çok yüksek hızda çırpmayacağım. Pudra şekerini de ara ara içerisine ilave edeceğim. Kremamız gayet yumuşak ve böyle hafif bulutumsu bir dokuda. Karamel soğuduktan sonra içerisine ekleyip karıştıracağım ve inanılmaz hafif ve muhteşem lezzetli iç dolgumuz hazır olacak. Bitter çikolata kullanıyorum. Bu arada siz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz ama minimum %50 kakao oranına sahip olması gerekiyor. Üzerine tereyağını ekliyorum. Şöyle hafif bir birbirine geçsin. Şimdi ben bunu mikrodalgada düşük ısıda eriteceğim ama isterseniz benmari usulü de eritebilirsiniz. Hiç problem değil. Erisin, geliyorum. Çikolata ve tereyağı sıcak. Güzelce birbirine karıştırıyorum. Biraz oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğim. Evet, biraz ılıdı. Kremayı ekliyorum. Şöyle hafifçe karıştırıyorum. Zaten soğumaya ve koyulaşmaya başlıyor. Krema, çikolata, tereyağı birleşti. Şimdi onları köpük köpük yapma zamanı. Şu ağzım sulandı ha. Şimdi onları çırpma zamanı. Bunu şimdi buzdolabında bekleteceğim. O sırada birleştirme işlemlerine ufak ufak başlayabiliriz. Birleşme partisi. Çok güzel süslerim var bu arada. Birazdan göreceksiniz. Dün evde hemen mutfağa girdim ve bu merenk mantarları ve kar görüntüsünde olan frenk üzümüyle taze biberiyeyi sizler için hazırladım. Bunlar kütük pastanın üzerinde süsleme olarak kullanacağım malzemeler olacak. Merenk mantarı anlatmak istiyorum. Bu oldukça popüler de bir süs. Aslında yumurta beyazını limonla bir güzel çırpıyorsunuz kar beyaz olana kadar. İçerisine toz şekerini ekliyorsunuz. Gayet güzel bir sert merenk oluyor ama ayrıca içerisine pudra şekeri ve nişasta da ekledim ve bir güzel karıştırdım. Pasparlak bir görüntüsü oldu. Ardından sıkma poşetiyle güzel bir şekilde farklı boyutlarda yuvarlaklar sıktım. Bir de mantarın alt gövdesi için de küçük uzun merenkler sıktım. Bunları bir güzel fırında 100 derecede saatlerce pişirdim. Ardından böyle kavanoza koydum ve getirdim birleştirme işlemini beraber yapalım diye. Çikolatayı erittim. Şimdi alt kısmıyla üst kısmını birleştireceğiz. Kütük pasta yapmak o kadar eğlenceli ki aslında böyle çoluk çocuk toplanıp mutfakta güzel bir etkinlik olarak da yapabilirsiniz. Tarif kısmı çok kolay. Evet, bu merenklerin tipleri biraz kültür mantarına benziyor ama bu kadar tertemiz, bembeyaz kültür mantarı mı olur dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden üzerine birazcık kakao serpiştireceğiz. Şöyle serpiştiriyorum. Serpiştirdiğim kakaoyu da elimle birazcık dağıtıyorum. Bu mantarların alt kısmına bunları yerleştireceğim. Eğer tam olmuyorsa, yapışırken biraz zorluyorsa uç kısmını kesebilirsiniz. Bu kısmını çikolataya batıracağım, eritilmiş çikolataya ve bu şekilde birleştireceğim. Tatam, çikolatanın donmasını bekleyeceğiz. Ayrıca
Kar efekti yaratarak sizlere taze biberiye ve frenk üzümü hazırladım. Bunun da yapımı oldukça kolay aslında ama biraz beklemesi gerekiyor. O yüzden dünden hazırladım. Birebir bir şerbet hazırlıyorsunuz. Ben yarım su bardağı su, yarım su bardağı şekeri bir güzel kaynattım. Onun içerisine taze biberiyeleri ve frenk üzümlerini koydum ama soğuduktan sonra tabii ki. Ardından bir 15 dakika o şerbetin içinde beklettikten sonra bir kenara aldım. Pişirme kağıdının üzerine koydum. 1 saat beklediler ve o şerbet biberiyenin ve frenk üzümünün üzerinde dondu. Ardından toz şekerle karıştırdım ve hazır. Bunları oda sıcaklığında beklettim ama buzdolabında da bekletebilirsiniz. Artık kekimizi açma zamanı. Yine dikkatlice şöyle ufak ufak açıyoruz. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Bu kısmı kıvrık olacak. Zaten o istediğimiz bir şey. Şimdi artık kremayı koyma zamanı. Ufak ufak alıyorum. Yavaş yavaş ince bir tabaka halinde kekin üzerine yayıyorum. Kütük pasta tariflerine baktığımda genelde kahve likörü ve portakal likörü kullanıyorlar. Öyle de gerçekten çok lezzetli olduğuna eminim. Likör kullanmak istemezseniz size bir tavsiyem var. Fındık şurubuyla da iç kremasını, iç dolgusunu yaparsanız nefis olur. Bu kısım biraz daha dikkatli olmamız gereken kısım. Burada çok fazla kalınlık olmamasına dikkat edin ki sararken o dışına taşıyacak ve bu rulo şeklinde görmemiz gereken kısım birazcık kaybolacak. O yüzden buraya olabildiğince az sürmeye çalışın. Ve sarma zamanı. Rulo şeklinde tekrardan sarıyoruz. Olabildiğince çok boşluk bırakmamaya çalışacağız. Şimdi bunu nazikçe servis edeceğimiz tabağa almamız gerekiyor. Dışını kaplamadan önce şimdi şu uç kısmından biraz kesiyorum ve yanına yapıştıracağım. Çikolatalı kremayla her yerini sıvayacağız. Özellikle şu kısmını birleştirmek için çikolatalı dolgudan yararlanacağım. Ön kısımları biraz güzel gözüksün diye incecik bir dilim alacağım buradan. Bunları alalım. Ağzımıza bir parça atarız. Bence bu haliyle bile kütüğe benziyor ama biraz çatalla da şekiller vermek istiyorum. Biberiye. Kütük pastanın üzerine süslemek için birbirinden farklı çeşitli süsler var. Ben size bir tanesini daha göstereceğim. Şu an sadece 2 tanesini gösterdim. Şimdi burada kalan şerbetli şekeri kare olarak da kullanabilirsiniz. Bir şey daha göstereceğim size. Kilerden hemen onları alıp geliyorum. Hindistan cevizinin üzerine toz Antep fıstığı ekliyorum. Sanki kütüğün üstünde oluşmuş yosunlar gibi görünecek. Burada gösterdiklerimin haricinde de malzemeler koyabilirsiniz. Mesela kurutulmuş portakal da gayet güzel gösteriyor. İstediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Şimdi bir dilimleyip şöyle bir tadına bakalım isterim. Koca bir dilim şöyle aldım. Buzdolabında bence bir 4-5 saat beklerse çok daha güzel bir şekilde şekil alacak. Hatta dış kaplamasını yapmadan önce rulo halindeyken buzdolabında bekletirseniz çok daha iyi şekil alacaktır. Yiyorum. O kadar hafif olmuş ki. Katmanlarını da size göstereyim şu şekilde. Ay bütün hepsini yiyesim var. Bir kere keki gerçekten köpüksü bir yapıda ve inanılmaz hafif. Zaten o içerisindeki o ıslaklığı da görebiliyorsunuz. Hem nemli hem de hafif bir tadı var. Tuzlu karamelli iç dolgu da keki kesinlikle tamamlıyor. Ağır bir tatlı değil. Yılbaşı sofrasında o yediğiniz güzel yemekler, hamur işlerinden sonra böyle unsuz yaptığınız hafif bir tatlı bence çok iyi gider. Gerçekten yılbaşı sofrasına yakışır, muhteşem bir kütük pasta oldu. Kütük pastanın hikayesi 12. yüzyıla dayanan bir gelenekten ortaya çıkmış. Evlerde bulunan devasa şöminelerin üzerinde yakmak için aile fertlerinden biri bulduğu en güzel kütüğü eve getirirmiş. Bütün aile toplanıp bu kütüğü yakarlarmış. Kütük yanarken şans getireceğine ve tüm kötülüklerden koruyacağına inandıkları bir ritüel gerçekleştirirlermiş. Kütüğün üzerine yağ, tuz gibi şeyler serpiştirerek dua okurlarmış. Bu kütüğü yakma ayrıcalığı bazı evlerde genç kızlardayken bazı evlerde de annelere verilirmiş. Zamanla
bu devasa şömineler, dökme demir sobalar evlerden kalkmaya başlamış ve yerini daha küçük ocaklar almış. Hal böyle olunca kütüklerin yerine farklı dekorasyonlar, mumlar ve yeşilliklerle ev süslenmeye başlamış. Ama kütüğü unutmamışlar. Sofranın ortasına süslenmiş bir kütük koymaya başlamışlar. Gel zaman, git zaman o kütük yavaş yavaş bir tatlıya dönüşmeye başlamış. Rivayete göre bu kütük pastayı bir Fransız şef bulmuş. 19. yüzyılda bu kütük pastaların içerisinde reçel ve krema kullanılırmış ama zamanla portakal likörü ve kahve likörü de içerisine konmaya başlamış. Günümüzde ise kütük pastanın birbirinden farklı çeşitlerini bulabiliyoruz. Yule log cake, bûche de Noël ve Türkçe'de de kütük pasta olarak geçen bu tatlı yılbaşı sofralarında yerini almış. Bu hikaye de burada sona ermiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi kütük pasta varyasyonları artık günümüzde alabildiğine çeşitlendi. Sizin de kütük pastalarınızı çok merak ediyorum. Eğer yaparsanız Instagram'da fotoğrafını paylaşın. Hem beni hem de Yemek.com'u etiketleyin. Biz de sizi paylaşalım. Benim kütük pastamı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala 2023'e girerken bize abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. 2023 yılı öncelikle sağlık, mutluluk, huzur ve bütün dileklerinizin kabul olduğu bir sene olsun. Herkese iyi yıllar. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.